akılla, bilimle ve vicdanla. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün konuğum Selçuk Geçer. Beraber 2026'ya bakacağız. Önce Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk Emin. Şimdi Selçuk'un benim için bir yanı var. Biraz onu fazla açık ve fazla dobra buluyorum ben. Biliyorsunuz ben de öyleyim. Ben şu şiarla yaşıyorum. Bir dostum vardı Selçuk şöyle derdi. Yavrum aramızdan yalanı kaldıralım artık. Yani hani birbirimizi biliyoruz. Aramızdan yalanı kaldıralım. Ben de bu politik doğruculuk diye bir laf vardır ya. Hani aslında o doğrudur ama sen onu politik nedenlerle söylemezsin. Hani yanlış anlaşılır. İşte bana şu derler, bana ırkçı derler falan filan gibi nedenlerle söylemezsin. Ben de politik doğruculuk yok. Selçuk'ta da yok. Sonda söyleyeceğini başta söyler. Bu yüzden hani linç edilir, eleştirilir şu bu ama sonuç olarak asıl olan söylediğimiz doğru mu değil mi? Hani bir şarkı vardı doğru mu değil mi diye Ajda Pekkan. Onun gibi doğru mu değil mi? O yüzden Selçuk'un bende özel bir yeri var. Hani normal de iktisatçılar, ekonomiyle ilgilenen herkes biraz daha hani hesabi kitabi sözler söyleyerek söylediklerini onun arkasına saklamayı severler, imalı söylemeyi severler. Selçuk da benim gibi hani hiç öyle şeylere kapılmadan öyle söylediği için 2026 nasıl olacak, 2025'i nasıl terk ediyoruz kısmını onunla konuşmak istedim. Hiç uzatmayayım. Biliyorsunuz buçukta da 11.30'da da Selçuk'un kendi yayını var. Onun için onu hemen şey yapmam lazım. Selçuk şimdi önce şuradan başlayalım mı dostum? 2025 zor bir yıldı. Kimin için zordu? Yandaşlar, patronlar için zor bir yıl değildi. Ama ve lakin işçiler için, emekliler için korkunç bir yıldı. Çiftçiler için bir taraftan da zirai don gibi felaketler oldu. O açıdan da zor bir yıldı. O öyle olunca herkes için zor bir yıldı. Ama 2026'ya ilişkin bu seneden neler taşınacak? Sen 2026'yı nasıl görüyorsun? Önce bir genel kısa bir toparlama yap. Ondan sonra tek tek soracağım. Emin öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi güzel sözlerin için de çok teşekkür ediyorum. Sen de benim için çok değerlisin. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Değerlisin çünkü namuslu bir adamsın. Namuslu olman benim için çok özel. Adam olman çok özel. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Güzel sözlerin için. Şimdi 2026'ya dönersek 2026 zor bir yıl olacak. Bir kere bunun altını çizelim. Hani niye zor bir yıl olacak? 2022.100 lira hepimiz eleştirmiştik. Zaten açlık ve Selçuk sesin kesildi. Neden acaba? ben gittim galiba. Evet gittin. Şimdi geri geldin. Doğru mu? Ama kesiliyor tekrar. Acaba kapatıp bir daha mı açsan sen beni duyabiliyorsan? Olur. O arada sen Tamam. idare et istersen ben hemen gideyim geleyim. Olur mu? Tamamdır. Türkiye'de internet altyapısı malum. Tamam sen gidip gel o zaman hemen zaman da ilerliyor. Şimdi bunu neden önemsediğimi, bunu anlatmayı neden önemsediğimi söyleyeyim. Pazartesi günü de asgari ücretin verdiği mesajları ben biraz size toparlamaya çalışacağım. Daha net grafikler hazırlayarak anlatmaya çalışacağım. Çünkü seçim yok. Önümüzdeki yıl yani 2026 yılında bir seçim yok. Seçim olmadığı için de üzgünüm ama Recep Tayyip Erdoğan sizin dostunuz değil. Seçim yoksa Recep Tayyip Erdoğan işçinin, emekçinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin dostu değildir. Recep Tayyip Erdoğan zenginin
dostudur. Eğer seçim yoksa. Bu senede seçim olmadığına göre 2026'da da seçim olmadığına dair kesin bir kanıtımız var. O da asgari ücret. Bunu da birazdan soracağım. Evet, zor bir yılda açlık sınırının altında kaldı dedin. Orada kalmıştık. İstersen bir daha toparla ve devam et. 2025'in başında ilk asgari ücret açıklandığında hepimiz eleştirmiştik, biliyorsun. Sen de eleştirmiştin, ben de eleştirmiştim. Çünkü sahiden o günlerde de çok sıkıntılı bir asgari ücret açıklanmıştı. Ama her şeye rağmen şükürler olsun ki en azından açlık sınırının bir tık üzerindeydi. Şubat ayı itibariyle tekrar altına inmişti. Gerçi hani enflasyon ne kadar gerçekçiydi o da tartışılır. Yani 2025'in başında da. O zamanki enflasyonlar da yanlış açıklanıyordu. Ama biz sonuç itibariyle açlık ve yoksulluk sınırına bakarak oradaki kriteri baz alarak konuşmuştuk. Bir şeyin daha altını çizmiştik, hatırla. Asgari ücret denilen ücret açlık sınırıyla sınanmaz aslında. Yoksulluk sınırıdır kriter ve en kötü ihtimalle bir evde 2 kişinin çalıştığını kabul edersin ve onu bölü 2 yaparsın. Çok düz, yani çok bakkal hesabı yaparak söylüyorum ki öyle yapmalıyız. Çünkü ekonomi aslında öyle karma karışık bir bilim falan değildir birilerinin anlattığı gibi. Hani ruhban sınıfının oluşturulması gereken bir yer değildir. Ama biz öyle anlatıyoruz. Biz derken sen ben değil. Bize öyle anlatmaya çalışıyorlar kimse anlamasın diye. Velhasıl o günlerde aslında en kötü ihtimalle 40 bin liranın üzerinde bir asgari ücret olması gerekirken 22 bin lira açıkladılar. Bugünse çok daha dramatik bir tablo var ortada. Yoksulluk sınırı 100 bin liraya gelmiş durumda. Şubat ayında muhtemelen 110-120 bin lira civarına gelecek. Ve yıl sonunda büyük ihtimalle 140 bin lira civarında bir asgari ücreti konuşuyor olacağız biz. Pardon, asgari ücret diyorum, yoksulluk sınırını konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bunun medyanını alırsak, ortalamasını alırsak eğer 60 bin lira civarında bir asgari ücret olması gerekiyordu. Şimdi bizi izleyen işverenler hemen tepki gösterecek. Ya kardeşim, biz bunu nasıl ödeyeceğiz? İşte bizi batırır falan filan diyenler çok oluyor çünkü. Hayır, sizi batırmayacak kardeşim. Daha doğrusu siz sıkıntınızı işçi üzerinden gidermeye çalışmayacaksınız. Döneceksiniz, diyeceksiniz ki 2016 yılından beri bu yanlış açıklanan veriler yüzünden ve yanlış hükümet politikaları yüzünden biz batma noktasına geldik. Asgari ücret doğru açıklanmadı ve bunu artık devlet eliyle sizin düzeltmeniz gerekiyor demeleri gerekirken işçiye yükleniyorlar. İşçiye 28 bin liralık açlık sınırının bile altında kalan bir asgari ücreti layık görüyorlar. Peki 2025'te ne oldu? 2026'da Bugün galiba Selçuk senin internetin kötü dostum. sadece bu sefer bende bir kesinti olmadı ama sende mi kesinti oldu? Hayır. Tamam, devam et. Geldim ben tekrar buradayım. Geldin evet. Evet. Sesim geliyor Tamam. mu? Geliyor. Evet. Sesim geliyor mu Emin? Sesin geliyor. Şu anda geliyor mu sesim? Tamam. Evet. Ama görüntün donuyor arada Bu ama sefer kesin geliyor. mobilden bağlandım ama orada da yine inşallah bir sıkıntı olmaz. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. 2025 yılında olan hikaye şuydu. Emreciğim, kapatır mısın? Her taraftan başka bir hikaye. Kusura bakma ne olur. Tamam kızım. 2025'te zor bir yıl oldu. Çünkü 2025 hükümetin ekonomi politikalarının olmadığı, aynı 2024'te, 23'te, 22'de, 21'de de olmadığı gibi 2025'te de hükümetin bir ekonomi politikası yoktu. Bu net. Bize sürekli olarak para politikalarıyla terbiye vermeye çalışıyorlar. Ve para politikalarıyla bir ekonominin toparlanması, bir enflasyonun düşürülmesi mümkün değildir. Şimdi bizi izleyenler şunu söyleyebilirler. Ya kardeşim, işte Amerika'da, Avrupa'da para politikalarıyla durumu düzeltiyorlar. Faizi arttırıyorlar, indiriyorlar, bir şekilde durumu toparlıyorlar. Bizde niye olmuyor sorusunun cevabını isteyenler olabilir. Çünkü bizde sadece para politikalarıyla iş yönetilmeye çalışılıyor. Bizde bir ekonomi yok. Ekonomi politikası, ekonomi programı yok. Doğru mu abi? Yani 2001 yılından beri Türkiye'nin, bak 2001 yılından beri diyorum,
Türkiye'nin tek bir programı var. Özelleştirme yoluyla kamu mallarını satmaya çalışmak, ekonominin içini boşaltmak, çiftçiyi yok etmek, sanayiciyi bitirmek, yeni bir zengin zümre yaratmak. Bunun dışında bir programı, bir politikası yok. Yarattığı zümreye bakıyorsunuz. Hani nasıl bir zümre yaratıyor acaba bu hükümet diye bakıyorsunuz. Orada da inşaata dayalı, işte yabancılara dayalı, tamamen Türkiye'deki vatandaşı ve üreticiyi ve sanayiciyi yok etme eğilimli bir model izleniyor. Aslında sadece bu hükümetin de günahı değil bu, onu da söyleyelim. Ta dervişten bu yana gelen bir politika yanlışlığından bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani mevcut hükümet zaten yanlış yapıyor ama onun öncesinde bu hükümetin yanlışlarını destekleyen bir model zaten devreye sokuldu 57. hükümet döneminde. Hatırla, bir yığın kanun çıkartıldı ve hem yerli yatırımcının hem de vatandaşın mahvolması için elden gelen ne varsa yapıldı. Bu kadar net, bunu söyleyelim. Dolayısıyla da bu sürecin buraya geleceği zaten çok önceden belliydi. Hele ki 2016 yılından sonra TÜİK verileri yanlış açıklanmaya başladığı an itibariyle iş iyice koptu ve insanlar her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam etti. 2026 yılı ile ilgili ne bekliyorum? Berbat bir yıl olacak. Bak, vatandaş için de çok kötü bir yıldan bahsediyoruz. Şirketler için de kötü bir yıldan bahsediyoruz. Ve şirketler şunun farkında değiller. İnsanların maaşlarını düşürdükleri takdirde kendileri de ayakta kalamayacaklar. Hani bu iş sadece vatandaşa dokunmayacak. 28 bin lira ortalama gelir alan insanlar, ortalama diyorum, bu yanlış bir cümle değil yani, net söylüyorum bunu. Eğer ki toplam çalışanın içerisinde %50'ye varan oranda asgari ücretli varsa bu artık ortalama maaş anlamına gelir. Doğru mu abi? Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kesinlikle. Evet, yani ortalama ücreti 28 bin liraysa ve açlık sınırının altında kalıyorsa, insanlar bu maaşla kiralarını bile ödeyemez hale gelmişlerse senin malını da alamazlar. Senin malını alamazlarsa sen iç piyasanı kaybedersin. Kurun da üzerinde ciddi bir baskı var zaten, bunu biliyoruz. Yani geçmiş enflasyonla kuru hesapladığımızda 80-85 liraya geliyor bugün itibariyle. Bu arada hani ben bir takım kur tahminleri yapıyorum sanıyor insanlar. Ben kur tahmini falan yapmıyorum Emin. Yani kurla ilgili şu olacak değil benim. Ben falcılık yapmıyorum. Ben bugünkü kur değerini söylüyorum aslında. Geçmişe bakıyorum, üzerine enflasyonu koyuyorum. Sadece TÜİK enflasyonunu koyarak ulaştığım rakam bu. Bunun üzerine risklere ve gerçek enflasyonu koyduğunuz zaman abuk subuk yerlere gidiyor zaten kur. Velhasıl bu kur oranıyla sen dış pazarda da rekabetçi olamıyorsun. Dış pazarında her geçen gün biraz daha kaybediyorsun. Ve doğal olarak hem dış pazarını hem iç pazarını kaybeden şirketler patır patır batacaklar. Zaten batmaya başladılar. 2026 yılında daha da batışların arttığını göreceğiz. Asgari ücretin artmaması, asgari ücretin gerçek değerinde olmaması ve kurun da gerçek değerinde olmaması en çok, bak altını çizerek söylüyorum, en çok şirketleri vuracak abi. En çok, net. Bir yandan emekli vesaire dediniz zaten. Dün bir oturdum, hesap yapayım dedim. 2,7 trilyon liralık faiz giderimiz var. Şaka değil bu ya. Çok büyük bir faiz gideri. Borç değil bak. Borç değil abi. Keşke borç olsa. Hani borcunun tamamı 2,7 trilyondur dersin. Eyvallah, anlaşılabilir bu. Uzun vadelidir, düşük faizlidir. Kabul edilebilir yani bir yere kadar. Biliyorsun dünyanın en borçlu ülkesi Japonya. Ama adamların eksi faizi var. Yani o borcun bir şeyi yok şu anda artıda ama yıllarca eksi faiz verdiler. Velhasıl borç mesele. Efendim? 30 küsur yıl boyunca dünyayı fonladılar o eksi faizle. Evet. Dünyadan da bedavadan para aldılar ve kendi kalkınmaları için kullandılar. Bedava derken üzerine bir de para aldılar yani. Parayı alıp eksi faizli adamlara eksi para ödediler. Buna rağmen resesyona girdiler. Sonra tercihlerini değiştirdiler falan filan. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Bak, Türkiye öyle bir çıkmaza girdi ki 2,7 trilyon liralık bir faiz ödemesi yapacak ve bunun karşılığı 4 milyon en düşük maaş alan emeklinin neredeyse 4 yıl boyunca maaşına denk gelen bir rakam harcaması yapacak.
Hani emekliye para yok diyorlar ya. O faizi vermesek biz, yani o faiz ortada olmasa, ki o faizin de neden kaynaklandığını biliyoruz. O 4 milyon emeklinin maaşı çarpı 2 olacak en az. Bak, çarpı 2 olacak. Velhasıl 2026'da işler ne yazık ki yoluna girmeyecek, daha da beter bir duruma doğru gidiyoruz. Ve bunu ısrarla sürdürüyorlar. Ve bunu ben artık cahilliklerinden, bilmezliklerinden yaptıkları kanaatinde değilim. Bir kere bunun altını çizeyim. Bu çok bilinçli bir politikayım. Adam diyor ki sana, Türkiye'yi köleleştiriyoruz kardeşim. Türkiye'de insanları ucuz iş gücü olarak, makine olarak görüyoruz. Yabancılar bunu söylüyor. Onun için de asgari ücretin düşük açıklanmasını istiyorlar zaten. Çünkü Fransa'daki adamın senin maaşının düşük olmasından dolayı bir kaybı yok, bir zararı yok. Aksine kazancı var. Ucuz iş gücü yaratıyor. İkincisi de bu politikaları devam ettiren hükümet nedeniyle senin şirketlerini bedavadan ele geçiriyor. Bedavadan. Geçen gün YASET'ten bir açıklama geldi. Yabancı Sermaye Derneği. 15 milyar dolarlık ne derler şuna, doğrudan yabancı yatırımcı geldi Türkiye'ye falan filan. Ben de çıktım, dedim ki ya kardeşim, doğrudan yabancı sermaye gelmiyor. Türkiye'deki şirketleri bedavadan topluyor bu adamlar. Siz de bunu yabancı sermaye olarak piyasada satıyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz dedim. Ayıp ediyorsunuz dedim. Ondan sonra TÜİK'in kendisi açıklama yaptı abi. TÜİK, yanılmıyorsam. Resmi kurum, TCMB'de olabilir. Dedi ki 14.6 milyar dolarlık, bak rakamlar aynı, 14.6 milyar dolarlık Türkiye'de satın alma ve birleşmeler gerçekleşmiş. Bu doğrudan yabancı sermaye değildir. Bu Türkiye'deki şirketlere çökülmesidir kardeşim. Bu Türkiye'deki şirketlerin ele geçirilmesidir kardeşim. Bu kötü bir şeydir. Çünkü eğer ki senin piyasan tamamen yabancılaşırsa, bak burada milliyetçilik, ırkçılık falan filan yapmıyorum ha. Burada başka bir şeyin uyarısını ortaya koyuyorum. Diyorum ki bir pazar, bir ülkenin pazarı tamamen yabancılaşırsa o pazar bir süre sonra tekelleşir ve tamamen yabancıların fiyat biçmesine neden olur. İşte geldiğimiz nokta o değil mi zaten? Yani Selçuk, efendim abi. Şimdi ilginç bir şey söylüyorsun. Ben CNN'de ekonomi müdürüydüm. Yaset o zamanlar çok havalıydı, biliyorsun. Yabancı sermaye Türkiye'ye akıyor. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Financial Times'ta bir gün yazı çıkıyor. Ertesi gün Wall Street Journal'da övgü dolu yazılar çıkıyor falan filan. Yaset de çok havalı. Ben bu söylediğinin aynısını söyledim. Sürekli şunu söylüyorlar. Türkiye'ye para getiriyor. Efendim Türkiye'de istihdam üretiyor. Ben de diyordum ki ya sıfırdan fabrika mı kurdunuz? Sıfırdan fabrika kurmadınız. Gel Türkiye'ye sıfır. Mevcut olan zaten işçisi zaten vardı. O çalışıyordu, o şirket. O banka zaten çalışıyordu. İstihdam yaratıyordu. Zaten vergi veriyordu. Sen buna yepyeni bir teknoloji getirirsin. Bak bunu anlarım. Eski teknoloji. Bunu yapmıyor zaten. O teknolojiyi istemiyor çünkü emek üzerinden rekabet edecek. Emeğin ücretini baskılayarak rekabet edecek. Yeni teknolojilerin. Ve bu hiç son 15 yıldır özellikle neredeyse hiç değişmedi. Hatta yabancı sermaye gelmeyince biliyorsun nereden bulduğunu kaldırıp mafyayı Türkiye'ye getirmeye başladık. O oralara geldi. Şimdi ama buradan asgari ücrete madem geldin, bir de şunu anlatır mısın? Bu asgari ücret bence bize önümüzdeki yıl seçim olmadığını kesin olarak söylüyor. Bir seçim olsaydı Recep Tayyip Erdoğan o zaman asgari ücretlileri, işçileri severdi. Olmadığı için yalan söylemeyelim yani. Zengin sever Recep Tayyip Erdoğan. Ben diyorum, Turgut Özal için söylerdik zengin dostu diye. Turgut Özal bunun yanında çırak kalamaz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yani. Ama bu asgari ücret bize önümüzdeki yıl ekonomi politikalarının, ki ekonomi politikası diye bir şey yok. Ben de aynı fikirdeyim. Aslında bu sadece para politikası. Çok güzel söyledin. O politikaların vergi yükünün alt kesime yüklenmesinin habercisidir diyorsun. Doğru mu anlıyorum seni? Doğru, tabii ki doğru abi. Tespitin tamamen doğru. Bir kere bunu söyleyelim. Yani
Asgari ücretin bu seviyelerde kalmasını isteyen iki kesim var. Bunlardan birisi o hani sermaye aktarımı yaptığımız küçük azınlık. Bir diğeri de tırnak içerisinde yabancı sermaye. Yani aslında yabancı sermaye değil, yabancılaşmış Türk sermayesi. Bunun altını çizelim. Yabancı sermaye değil o. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Yabancılaşmış Türk sermayesi. Dolayısıyla şimdi sen 28 bin lira açlık sınırının altında bir asgari ücret verdiğin zaman insanlara sadece o yabancılaşmış Türk sermayesine hizmet edersin. Bir de işte yandaşa hizmet edersin. Seçim mevzuna gelince ben ilk günden itibaren şunu söyledim. Bunu bir önceki seçimlerin öncesinde de söyledim. Sürekli olarak erken seçim geliyor. İşte önümüzdeki dönemde erken seçim olacak, o olacak, bu olacak falan filan. İkimiz de siyasetçi değiliz ama şunu biliyoruz. İşte gazetelerde ekonomi müdürlüğü yaptık, televizyonlarda ekonomi müdürlüğü yaptık. Ekonomiyle ilgili bu seviyede iş yapabilmen için oturup bayağı bir ders çalışman gerekiyor. Hani herkes sanıyor ki Emin Çapa'yı biz CNN'e ekonomi müdürü yapalım çünkü patron öyle istedi. Patron öyle istemez kardeşim. Tamam mı? En azından o dönemde istemezdi. Tamam. Patron adam gibi bir adamın o koltukta oturmasını ister. Sebebi şudur. Çünkü bütün süreci takip etmesi gerekir o adamın. Şimdi ekonominin sinir bozucu tarafını söyleyeyim istersen dostlarımıza, sana değil de dostlarımıza. Ya öyle bir bilim ki uluslararası süreci takip etmen lazım. Siyasetinden ekonomisine kadar. İç politikayı takip etmen lazım. Hani biz mütevazılık olsun diye şey yapıyoruz. Ya biz siyasetten anlamayız diyoruz. Siyasetin tillahını biliriz biz. Bilmek zorundayız. Bilmezsek patlarız çünkü. Çünkü ekonomiyi her ne kadar temel teknik göstergeler yönetiyor diye birileri hikaye okusa da bugün Trump ölse Amerika ekonomisinde darmadağın hareketler görürsün. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir yönetim değişikliği olsa. Sonuç itibariyle siyasette çok iç içedir. Ben de o nedenle şunu söylüyordum. Siyaseti takip eden bir adam olarak asla seçim olmayacak diyordum. Erken seçim olmayacak diyordum pardon. Asla erken seçim olmayacak diyordum ve olmadı. Yani bir ay öncesinde erken seçim yapmak erken seçim değildir. 6 ay bir. Yani ben bugün de bir erken seçim beklentisi içerisinde değilim. Olmayacak. Yani şimdi o koltukta oturan kişi olarak kendimi düşünüyorum. Bu kadar berbat bir pozisyondayken Türkiye ekonomik olarak, artı siyasi olarak, artı hukuki olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşarken sen böyle bir risk almazsın. Anlatabiliyor muyum? Seçime gitmezsin. Bunu yapmak için deli olmak gerekir. Bir, bana göre yabancıların alacağı paraları garanti altına alıyor Mehmet Şimşek. Bir asgari bunu bilmiyorum. Yani bu dengeyi kurabilecekleri kanaatinde de değilim. Onun da altını çizeyim. Ama günün sonunda benim gördüğüm hikaye şu. Aynen senin söylediğin gibi seçime yaklaştığımız günlerde bir anda asgari ücreti çarpı 2 yapabilirler. Bir anda emekli maaşlarını çarpı 2 yapabilirler. Bak gördünüz mü işte ekonomiyi düzelttik. Ekonomiyi düzelttikten sonra da size artık para vermeye başlıyoruz. Yaparsa reis yapar, yaparsa AK Parti yapar diyecektir. Benim kızdığımsa ya kardeşim sana bir kere veriyorlar, o seçimi kazanıyorlar, ondan sonra 4 yıl boyunca içinden geçiyorlar. Hala neden bu kandırmacaya şey yapıyorsun, boyun büküyorsun ve niye inanıyorsun, niye kandırtıyorsun kendini? Anlatabiliyor muyum? Şuna da katılıyorum vatandaş açısından bakıldığı zaman. Vatandaş diyor ki ya muhalefete bakıyoruz oradan da bir şey görmüyoruz. Yani orada da bir ekonomi politikası olduğunu görmüyoruz diyorlar. Ki seçimler oluyor, geçiyor, gidiyor. Bir bakıyorsun abi bize umut dağıtanların önemli bir kısmı, o günkü liderlik pozisyonda olanların önemli bir kısmı
aslında bambaşka niyetlerle o koltuklarda oturuyormuş. Onu da görüyorsun. Sen görüyorsun, halk da görüyor. Vatandaş da görüyor. Bu ülkenin insanı aptal değil ya. Yani bu ülkenin insanı dünyanın en zeki insanlarından, söyleyeyim sana. Dolayısıyla da insanlar, yani tamam bu kötü, o da kötü ama en azından belki bu düzeltir falan filan deyip oraya eğilmeye başlıyorlar. Bu yanlış. Artık yapılması gereken şeyi de konuşalım istersen. Bu arada vaktimiz varsa 11-10 geçeye kadar gidelim istersen. Benim var da seni zorda bırakmak istemiyorum. Yok. Hani benim için sıkıntı yok çünkü kesintiler Tamam. oldu. Kusura bakma. Tamam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Halkın da artık şunun farkına varması gerekiyor. Bu iş siyasetçilerle olmayacak kardeşim. Bu iş siyasetçilerle değil. Bu iş vatandaşın kendi kararlarıyla olacak. Kendi eylemleriyle olacak. Bu şu demek değil. Sokağa dökülün, şunu yapın, bunu yapın falan filan demiyorum bak. Ama vatandaşın artık bu siyasi zihniyetle bir şey olmayacağının farkına varması gerekiyor. Ve devleti tekrar sahiplenip bu devletin, hükümet demiyorum bak, bu devletin kurumsal yapıya tekrar dönmesini sağlaması gerekiyor. Kuvvetler ayrılığıyla, hukuk sistemiyle, demokrasisiyle, insan haklarıyla, aklına gelebilecek her şeyle, göçmen politikasıyla. Yani bütün bunları tekrar gözden geçirip bir dur demesi gerekiyor. Vatandaşın buna itiraz etmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacak diyeceksin siyasetçiler olmadan. Bilmiyorum. Belki siyasetçilerin yapısını değiştirmesi gerekiyor. Belki daha bağımsız bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Siyaset dışında. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir siyasetçi ne olursa olsun kendisine oy verileceğini görüyorsa niçin iyi çalışsın? Ben o kadar kötü bir ekonomi gazetecisiyim ki ne yapsam ama izleniyor. Niye kendimi düzeltmek için çaba harcayayım o zaman? Aynı şey siyaset için geçerli. Eğer o yapamıyorsa onu da göndereceksin. O yapamıyorsa onu da göndereceksin. O yapamıyorsa onu da göndereceksin. Bunu yapmıyorsan siyasetin kendisine çeki düzen vermesi, halk için çalışmasının bir anlamı yok. Seçime bir yıl kala, mesela ben 2026'nın ikinci çeyreğinden itibaren yavaş yavaş çehrenin değiştirilmeye başlanacağını düşünüyorum. 2027'nin sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim olduğunu da düşünmüyorum. Onun Mayıs'la sonbaharda olması arasında bir şey yok. Bir seçim kararı alınıp ya 2028'in başında, hani erken seçim sayılacak bir noktada bir seçim. O zaman da önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren hafifçe parasal genişlemenin başlayabileceğini düşünüyorum. Ama oradaki sorun şu: enflasyonun %20'nin altına, yani 14'ler 15'ler seviyesine getirip bak enflasyonu da düşürdük, ekonomiyi düzelttik, şimdi sizi rahatlatacağız demeyi planlıyorlardı. Ama TÜİK'te bile, ki hepimiz çok güveniyoruz TÜİK'te bile enflasyon 30'lara gelebildi. Ancak bu kadar yoksullaşmaya, bu kadar asgari ücrete, bu kadar emeklinin mahvolmasına rağmen sence parasal program dışı bir mali disiplin, yani devletin disiplini, sıkı para politikası deyince herkesin anladığıyla benim söylediğim, senin de düşündüğün biliyorum, aynı şey değil. Sıkı para politikası abi neden işçi, emekçi, yoksul üzerinden sadece yürüyor? Neden bir avuç yandaş için, zenginler için yürümüyor? Devleti yönetenler için yürümüyor? Eğer bir mali program olsaydı, yani işçi, emekçi üzerinden olmasaydı, veya tersten sorayım, özür dilerim. Bunu daha iyi anlatabilirsin, daha güzel anlatabilirsin diye. Enflasyonun nedeni asgari ücret midir? Emekliye çok para verilirse asgari ücret artar mı? Neden Almanya'da ortalama ücret 53.600 euro iken orada enflasyon %2,3, orada enflasyonu artırmıyor da bizde neden artırıyor? Asgari ücret artarsa niye enflasyon artıyor? Asgari ücret artarsa enflasyon artmıyor. Bunu bütün dünya ispatlıyor. İki, akademik makaleler de var bu konuyla ilgili.
Yani bayağı sağlam adamların çalışmaları var ve asgari ücretin hiçbir şekilde enflasyonu yükseltmeyeceğini ortaya koyuyor. Bir kere asgari ücret tanımlayalım abi. Asgari ücret en düşük ücret demek değil, istisna ücret demek aynı zamanda. Yani Avrupa ortalamasına bak bakalım, asgari ücret oransal olarak nerelerde? %2'lerde, %3'lerde geziyor. Max 7. Evet, ortalama ücrete baktığında Almanya'da 4.500 euro abi. Acayip yerlere gelmiş durumda. Aylıktan bahsediyorum bu arada. Asgari ücrete bakıyorsun, 2.160 euro civarında adamların asgari ücreti var. Pandemi boyunca özellikle son 10 yılda 1400 eurodan 2160 eurolara gelmiş bir maaştan bahsediyoruz Almanya özelinde. Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Slovenya, Slovakya, ne dersen de 200-300 eurolar civarında gezen asgari ücretleri 1000 eurolara dayanmış durumda çoğunun. Bazılarının 1000 euronun üzerine çıktığını görüyoruz. Yani 3'e 4'e katlamış. Geçen gün bu konuyla ilgili bir tweet attım. Ondan sonra Grok doğrulasın diye bir şey var. Bazıları yazmışlar oraya. Hani beni affedersin morse etmek için. Ondan sonra Grok benden daha beterini söylüyor. Ne 2-3'e katlaması diyor. 3'e 4'e katladı diyor ülkeler diyor. Gördüm ve çok güldüm. Ama Grok dış güç biliyorsun. Ondan dolayı olabilir abi. Neyse. Yok, Grok dış güç değil. Musk bütün faşistleri, otoriter yönetimleri, totaliter yönetimleri destekleme konusunda bayrak sallıyor, önden gidiyor. Aynen. Faşistin dik alası aslına bakarsan. Neyse abi, sonuç itibariyle hani asgari ücret, eğer ki iki şey söyleyeceğim. Bir, asgari ücret enflasyonu patlatır mı? İki, asgari ücret şirketleri batırır mı? Hatta asgari ücretle geçelim. Ortalama ücretin artması enflasyon yaratır mı? Ortalama ücretin artması şirketleri batırır mı? Buna da bakalım yani birlikte istersen. Abi ikisi de olmuyor. Yani yırtınsan da olmuyor, tamam mı? Çünkü bakıyorsun ki asgari ücret dediğim gibi deli gibi artmış. Amerika'da bile deli gibi artmış. Ama hiçbir şey olmamış. Aksine enflasyonları düşmüş. Aksine ekonomileri normalleşmiş. Okey, yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Niye? Çünkü adamların adam gibi şirketleri var. Madem asgari ücret arttığında şirketler batıyordu, niye dünyanın en büyük şirketleri Amerika'da ve Avrupa'da? Adamı sormazlar mı bunu ya? Çin'de bile sürekli olarak asgari ücret artıyor, ortalama ücret artıyor. Çin'de birçok bölgede asgari ücret bizi geçmiş durumda. Onlarda biliyorsun eyalet farklı asgari ücretler alınıyor. Ona rağmen adamların enflasyonları dibinde geziyor. Nasıl oluyor bu diyeceksin? Gayet basit kardeşim. İktisadın birinci kuralı ya. Bir iktisadın ilk sayfasını açıyorsun, arz talep ilişkisi çıkıyor karşına. Doğru mu abi? Yani arzı arttırırsan, üretimi arttırırsan, talebi karşılayıp onun üzerinde bir sistem geliştirirsen ve mümkünse kendi kaynaklarını kullanırsan, milli kaynaklarını daha çok kullanırsan, burada milliyetçilik yapmıyorum. Bütün ülkelerin yaptığı şeyi söylüyorum. Bunu Norveç'te yapıyor, Almanya'da, Fransa'da yapıyor, Amerika'da yapıyor. Kendi kaynaklarını kullanırsan maliyetlerini düşürürsün, doğal olarak da fiyatlarını düşürürsün ve enflasyon düşer. Öyle faizi arttırdım, indirdim de falan enflasyon düşmez, düşmüyor işte. Türkiye örneğini görüyoruz. Şirketleri batırır hikayesine gelelim. Batmıyor işte dünyada şirketler. Sende niye batıyor? Aksine sen ücretleri düşürdükçe şirketler batıyor. Diyorum ya, pazarını kaybediyor adam, müşterisini kaybediyor. Abi 28 bin lira alan adam ev mi alacak, araba mı alacak? Tiyatroya mı gidecek, sinemaya mı gidecek, üzerine kıyafet mi alacak? Ne yapabilecek bu adam ya? Bak, çocukların dramatik şeyleri söyleyeceğim sana. Çocukların %70, %80'i tek tek kalem kalem söylemeyeyim. İkinci ayakkabı alamıyor, yeni kıyafet alamıyor, ayda bir taze sebze meyve yiyemiyor, et yiyemiyor. Bunlar şey değil ha, hamaset falan filan değil. Bunlar gerçekler. Bunlar TÜİK'in araştırmaları. Benim araştırmam da değil. Bir başka hikayeyi söyleyeyim. Türkiye'de aslında ücret politikasında da inanılmaz bir ayrışma var. Hani zenginle fakir ayrışması değil sadece bu, Emin. Hani yan başlar kazanıyor, işte %2 çok kazanıyor,
%98 batıyor falandan öte çalışanlar arasında da korkunç bir fark var. Ne diyor bu devlet bize, bu hükümet bize? Sakın ha toplu sözleşmeye girmeyin, sakın sendikalaşmayın, canınızı okuruz yoksa. Şirketler hep bunu demedi mi yıllarca? Özellikle özel sektörde sendikalaşmaya giden insanlara, iş örgütlerine girmeye çalışan insanlara Demokles'in kılıcı gibi vurmadılar mı abi? Bu nedenle Türkiye'de toplu iş sözleşmesi kapsamında olan insanların toplam çalışan içerisindeki payı %9'ları geçemiyor diyebilir miyiz? Bak %9'u geçmiyor Türkiye'de. O da iyi rakam verdim ha. Normalde %7-8 civarında en iyi ihtimalle de ben %9 veriyorum. Hadi. Zorluyorum yani, en tepeyi zorluyorum. Abi TÜİK'in son araştırmasını paylaşayım seninle müsaade edersen. Diyor ki TÜİK, 2024 araştırması bu arada, 25-26'da durum daha da fecaat olacak. Yani 25'te fecaatti, 26'da daha da fecaat olacak. Toplu iş sözleşmesinde olan diyor çalışanların ortalama brüt maaşı 69 bin lira 2024'te. Toplu iş sözleşmesi dışında olan %90'ın maaşı 36 bin lirada. Yarı yarıya fark var ya. Muhtemelen bugün o rakam daha da açıldı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tamamen nereden tutsan elinde kalan bir sistem var. Bir kere şu farka baktığın zaman utanman gerekir senin. Ülkenin %90'ı toplu iş sözleşmesiz, sendikasız, örgütsüz, hiçbir yerden hiçbir şekilde korunmuyor. Devlet de arkasında durmuyor, resmi olarak durmuyor. Bunu zaten asgari ücret görüşmelerinde gördük. Bir tane işçi temsilcisi yoktu. Dolayısıyla kardeşim senin içinden geçiyorlar doğal olarak. Onun için diyorum vatandaşın silkinip bir kendisine gelmesi gerekiyor. Onun için diyorum yani siyasi arayışlarını kendinde bulması gerekiyor vatandaşın. Diyeceksin ki nasıl yapacak? Gerekiyorsa bütün siyasetçileri dışarıda bırakacak. Siyasi partileri, bu saçma sapan hale gelmiş siyasi bakış açılarını meclisin dışına itecek, bağımsız, gerçekten bu ülkenin iyiliğini düşünen insanlarla yoluna devam edecek. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Çünkü ben hiçbir yerde bir umut görmüyorum artık Emin. Hani şey diyebilirsin bunu. Ya sen de şey olarak söylüyorsun bunu. Ya muhalefete de gol atma kardeşim. Muhalefet muhalefetlik yapmıyor ki abi. Muhalefet bile ağzını 30 bin liradan, 35 bin liradan, 39 bin liradan açtı asgari ücret için. Niye? Komik duruma düşerlermiş. Ben biliyorum, arka plandan alıyorum lafları. 60 bin lira derlerse komik duruma düşerlermiş. Hani dedin ya, bazı ekonomistler söylemek istediklerini söyleyemezler. Komik duruma düşecekmiş arkadaşlar. 60 bin lirada verilir miymiş? Niye verilmiyor abi? Emekli maaşı 16.800 lira. Normalde emekli maaşının 66 bin lira olması gerekiyor. Bu rakamı nereden söylüyorum? 2008 yılındaydı yanılmıyorsam kanun değişikliği yapıldı. Normalde en düşük emekli maaşının asgari ücretin %110'u kadar olması gerekiyor. Doğru mu abi? Kanun diyordu bunu. Kanun. Bu kanunu kaldırdılar. O yüzden emekli bu pozisyonda. 66 Kim kaldırdı? Ben mi kaldırdım? Sen mi kaldırdın? Ben mi kaldırdım? Hükümet kaldırdı. Recep Tayyip Erdoğan, hiç yalan söylemeyin. Recep Tayyip Erdoğan emeklileri bu seviyeye düşürebilmek için o kanunu değiştirdi. O kanunu bilerek değiştirdi. Emeklileri buraya getirebilmek. Selçuk, şimdi saat geldi. Seni artık rahat bırakalım. Ama şu söylediğin sendikalı olma, sendikalılarla yani örgütlenenlerle örgütsüz olanlar arasındaki maaş farkı konusunda küçücük bir ek yapayım, öyle bitirelim. Biliyor musun, iş kazalarında ölümler konusunu ben İşİK Meclisi var biliyorsun, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi. Çok seviyorum onları. Onlar olmasa bunu öğrenemeyecektik. Onları başladıklarından bu yana her ay yayınlıyorum. Ve sana şunu söyleyeyim Selçuk. Bir sendikalar şahane demiyorum. Sendikaların durumu da siyasi partiler, hani senin muhalefet partileri dediğin gibi, o da çok feci. Fakat buna rağmen sendikalı iş yerlerinde, iş kazasında ölümler çok daha az. Sendikasız iş yerlerinde
ölümlerin büyük kısmı, çok büyük kısmı, yani %90'dan fazlası sendikasız iş yerlerinde gerçekleşiyor. Denetim yok, bakan yok, sorumluluk yok, hiçbir şey yok. O yüzden örgütlenmek lazım, bir araya gelmek lazım, birbirimizin sesine kulak vermek lazım ve siyasetin biz onları sistemin dışına iteceğimizi göstermeden bir şey yapmayacağı konusunda %1.000.000 seninle aynı fikirdeyim. Saat 11'e 11 geçiyor. Çok teşekkür ediyorum, benimle oldun. Ama bir gün ben de sana şu politikayı asıl konuşalım. Çünkü biz ben şey derim, ben politikadan anlamam derim senin gibi. Ama ben siyasetten anlarım. Yani politikayı gündelik, hani o onu demiş, bu bunu demiş, iktidar bunu demiş, muhalefet ona şu yanıtı vermiş. Bana ne bundan? Ne yaptığına ben bakarım. Recep Tayyip Erdoğan yoksuldan yana. Yok ya dostum, emekliye ne bu veriliyor? Niçin o kanun değişikliği yapıldı? Neden Türkiye'deki bir avuç zengine para aktarılıyor? Onlardan hiç kimse bahsetmiyor. Ben söylenene bakarım. Türkiye döndü Selçuk, aynesi laftır kişinin, işe bakılmaza geldi. Bu yanlış. Bizim bunu düzeltmemiz lazım. Kişinin söylediği değil, ne yaptığı. Recep Tayyip Erdoğan zengin dostudur. Nokta. Çünkü yaptıkları ona hizmet ediyor. Bu kadar. Peki son sözünü söyle, bitirelim, sana teşekkür edeyim. Abi söyleyeceğim her şeyi sen söyledin zaten. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Söylediğinin altına da imza atıyorum. Erdoğan ve tüm yönetimi, onu da ekleyelim, onu da boş geçmeyelim. Tüm yönetimi ne yazık ki birinci öncelik olarak zenginin yanındadır, zengin dostudur. Bu gerçekten böyledir. Bunu da en son asgari ücret ispat etti zaten. Çok teşekkür ediyorum abi davet ettiğin için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana. Ben geçeyim, seni dinleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal Selçuk. Ben de bir Sağ gün olasın. bekliyorum seni. Görüşmek Tamam, üzere. ne zaman istersen. Teşekkür Çok sağ ederim. olasın. Sağ olasın. Sevgiler. Sağ ol. Hoşça kal. Hadi. Seyircilerimize de bir teşekkür edeyim ben o halde. Pazartesi günü de tekrar bu önümüzdeki yıl asgari ücret bize ne söylüyor, emekliler için ne söylüyor? Pazartesi günü de biraz daha bunu gene konuşup yılı öyle kapatacağız. Hoşça kalın herkese. Teşekkürler, iyi yayınlar Selçuk. Sağ ol. Sağ ol. Akılla, bilimle ve vicdanla.